Ders 1. Önerilere açık. Bundan sonra nereye gideceğimden emin değilim ama önerilere açım. Bu iyi bir zihniyet. Destinasyonlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Birkaç seçeneği değerlendirdim ama henüz hiçbir şey tam olarak doğru gelmiyor. Doğal güzellikleriyle bilinen bir yeri keşfetmeye ne dersiniz? Kulağa harika geliyor. Doğada olmayı seviyorum, çok canlandırıcı. Kesinlikle. Şehir hayatının koşuşturmasından harika bir kaçış olabilir. Evet. Ayrıca yürüyüş yapmayı ve nefes kesen manzaraların tadını çıkarmayı çok isterim. Bu harika olurdu. Aklınızda spesifik yerler var mı? Henüz değil ama önerilerinizi açım. Ders 2. Güneydoğu Asya macerası. Geçenlerde Güneydoğu Asya'da bir ülkeyi ziyaret ettim. Bu heyecan verici geliyor. Oradaki ünlü yerleri ziyaret ettiniz mi? Evet, inanılmaz tapınakları ve güzel plajları keşfettim. Vay! Bunlar genellikle o bölgede öne çıkanlardır. Sizi en çok etkileyen tapınak hangisiydi? Antik tapınak kompleksi nefes kesiciydi, mimari muhteşemdi. Hayal edebiliyorum. Tarihi yakından görmek büyüleyici olsa gerek. Kesinlikle. Her sitenin kendine özgü bir hikayesi vardı ve bu da onu daha da özel kılıyordu. Bu harika. Oradaki maceralarınız hakkında daha fazla şey duymayı çok isterim. Paylaşmaktan mutluluk duyarım. Kültür ve insanlar da manzaralar kadar unutulmazdı. Ders 3. İlgi çekici içerik. Daha iyi etkileşim için içerik üretimine odaklanmalıyız. Evet, videolar popülerdir ve paylaşılma şansı daha yüksektir. Kesinlikle. İnsanlar metne kıyasla görsel içerikte daha fazla etkileşime girme eğilimindedir. Kabul ediyorum. Önemli olan günümüzün hızlı dünyasında hızla dikkat çekmektir. Hedef kitlemizde yankı uyandıracak videolar için beyin fırtınası yapmalıyız. Kesinlikle. İnteraktif içerik gerçekten izleyicileri çekebilir ve ilgilerini canlı tutabilir. Evet. Daha kişisel hale getirmek için kamera arkası görüntüleri de ekleyebiliriz. Bu harika bir fikir. İzleyicinin sürece bağlı hissetmesine yardımcı olur. Kesinlikle. Bu bağlantıyı kurmak izleyicileri elde tutmanın anahtarıdır. Ders 4. Kanada Spor Programı. Sport Canada'yı duydunuz mu? Bu büyüleyici bir girişim. Evet. Sport Canada, Kanada'nın sporun teşvik edilmesine yardımcı olan federal hükümet programının adıdır. Kesinlikle. Amaçları ülke çapında spora katılımı ve mükemmelliği teşvik etmektir. Bu harika. Her düzeyde sporcuyu desteklemek önemlidir. Kesinlikle. Çeşitli spor organizasyonlarına fon ve kaynak sağlıyorlar. Bu, genç yeteneklerin geliştirilmesine ve sağlıklı yaşam tarzlarının teşvik edilmesine çok yardımcı olmalı. Evet. Topluluklar ve gençlerin katılımı üzerindeki etkiyi görmek harika. Sporun insanları nasıl bir araya getirebileceğini ve takım çalışmasını nasıl geliştirebileceğini seviyorum. Kesinlikle. Aidiyet duygusu ve topluluk ruhu oluşturmanın harika bir yolu. Ders 5. Fransız etkisi.
İngilizce'de çok fazla sayıda Fransızca kelime var. Bu doğru. Aslında günümüzün İngilizce sözlükleri çoğu insanın düşündüğünden daha fazla Fransızca kökenli kelime içeriyor. Kesinlikle. Her gün kullandığımız birçok yaygın kelime Fransızcadan gelmektedir. Evet. Dilin nasıl geliştiği ve diğerlerinden nasıl etkilendiği ilginçtir. Kesinlikle. İngilizcenin tarihi bu tür büyüleyici bağlantılarla doludur. Farklı dillerin nasıl etkileşime girdiğini ve birbirini nasıl şekillendirdiğini öğrenmeyi seviyorum. Ben de. Bu gerçekten dil mirasımızın zenginliğini gösteriyor. Ve etkilerini bilmek, dil öğrenmeyi daha da heyecanlı hale getiriyor. Bu bağlantıları anlamak dile olan takdirimizi artırabilir. Ders 6. Sivil sorumluluk. Kesinlikle. Vatandaşlar olarak kendimizi eğitmek ve bilgili bir toplumu teşvik etmek bizim sorumluluğumuzdur. Tamamen katılıyorum. Bilgi güçtür ve daha iyi kararlar almamıza yardımcı olur. Kesinlikle. Bilgi sahibi olmak, topluluklarımıza anlamlı bir şekilde katılmamızı sağlar. Evet. Önemli konular hakkındaki tartışmalara katılmak çok önemlidir. Ve gerektiğinde değişimi savunmamız için bize güç verir. Kesinlikle. Başkalarını da bilgi aramaya teşvik etmeliyiz. Kabul ediyorum. İyi bilgilendirilmiş bir halk, daha güçlü bir demokrasiye yol açar. Kesinlikle. Hepimizin bu sürece katılması çok önemli. Birlikte daha katılımcı ve düşünceli bir topluluk yaratabiliriz. Ders 7. Şifre sorunları. Tamam, üzgünüm ama şifreniz yanlış. Gerçekten mi? Tekrar deneyebilir miyim? Doğru girdiğime eminim. Elbette. Hesabınıza erişebilmeniz için bunu halletmeniz önemlidir. Teşekkürler. Bu konudaki yardımınızı takdir ediyorum. Bu olayların yaşanması sinir bozucu. Anladım. Teknoloji bazen en iyi niyetlerle bile yanıltıcı olabilir. Kesinlikle. Bu sefer girişimi tekrar kontrol edeceğim. Bu iyi bir fikir. Doğru olduğundan emin olmak için zaman ayırın. Yapacağım. Gerçekten önemli bir görev için hesabıma girmem gerekiyor. Sorun değil. Bunu hızlı bir şekilde çözeceğimizden emin olalım. Ders 8. Birbirimize yardım etmek. Etrafta dolaşıyorlar ama yine de başkalarına yardım ediyorlar ve birbirlerine yardım ediyorlar. Bu harika bir kalite. Toplumsal desteğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. İnsanların birbirini kolladığını görmek ilham verici. Evet. İşbirliği daha güçlü ilişkilere ve daha uyumlu bir topluluğa yol açabilir. Kabul ediyorum. Birbirimizi desteklediğimizde uzun vadede herkes faydalanır. Kesinlikle. İnsanların kendilerini değerli ve bağlı hissettikleri bir ortam yaratır. Ve başkalarını da aynısını yapmaya teşvik ederek bir nezaket döngüsü yaratır. Evet. Küçük yardım eylemleri birinin gününde büyük bir fark yaratabilir. Kesinlikle. Hepimiz günlük yaşamlarımızda daha destekleyici olmaya çalışmalıyız.
Ders 9, Sivil katilim. Vatandaşların arasında olmak ve onları dinlemek önemlidir. Kesinlikle. Başkalarıyla etkileşime geçmek farklı bakış açılarını anlamamıza yardımcı olur. Evet. Birlikte nasıl bir cumhuriyet yaratmak istediğimizi sorabilirsiniz. Bu düşündürücü bir soru. Bizi değerlerimiz üzerinde düşünmeye teşvik eder. Kesinlikle. Sağlıklı bir demokrasi için sivil katılım şarttır. Kabul ediyorum. Önemli tartışmalara katılmak bizim sorumluluğumuzdur. Ve topluluklarımızın haklarını ve ihtiyaçlarını savunmak. Evet. Birlikte herkes için daha iyi bir gelecek şekillendirebiliriz. Aramızda diyaloğu ve anlayışı teşvik etmeye devam edelim. Ders 10, Jüri görevi. Sorumluluk genellikle çok sayıda, belki de birkaç yüz kişinin aynı anda çağrılacağı anlamına gelir. Bu doğru. Jüri görevi için bu kadar çok kişiyi yönetmek oldukça zor bir iş. Evet ve özellikle başka taahhütleri varsa, çağrılanlar için bunaltıcı olabilir. Kesinlikle. Her şeyi bir arada yürütmenin ne kadar stresli olduğunu hayal edebiliyorum. Kesinlikle. Bu nedenle insanların süreci ve rollerini anlamaları önemlidir. Sak. Herkes kendini hazırlıklı hissetmeli ve vardıklarında ne bekleyeceğini bilmelidir. Kesinlikle. Mahkemenin açık iletişim kurması pek çok endişenin hafifletilmesine yardımcı olabilir. Kabul ediyorum. Bu bir vatandaşlık görevidir ancak çağrılanlar için bir yük olmamalıdır. Evet, adaletin adil bir şekilde yerine getirilmesini sağlamanın anahtarı dengeyi bulmaktır. Ders 11, Jüri ibrası. Jüri üyesi olmamanızın sağlık sorunları gibi özel bir nedeni varsa, bir yetkiliyle konuşmanız önemlidir. Evet, bunun geçerli bir mazeret olabileceğini duydum. Durumunuzu iletmek çok önemlidir. Kesinlikle. Genellikle bu talepleri yerine getirmek için prosedürleri vardır. Bu mantıklı. Gerçekten hizmet edemeyenler için esneklik olduğunu bilmek güzel. Kesinlikle. Gerektiğinde herkes kendi durumunu sunma fırsatına sahip olmalıdır. Sak. Önemli olan herkesin adil ve etkili bir şekilde katılabilmesini sağlamaktır. Evet ve mahkemenin çeşitlilik içeren ve temsili bir jüri oluşturmasına yardımcı olur. Kabul ediyorum. Süreç, koşulları ne olursa olsun herkesin erişimine açık olmalıdır. Kesinlikle. Adalet sisteminin anlayışlı ve hoşgörülü olması çok önemlidir. Ders 12, Elektrik kesintisi seçenekleri. Maalesef yaşadığımız elektrik kesintisi nedeniyle bazı yerler kullanılamıyor. Bu çok sinir bozucu. Yakınlarda hala açık olabilecek restoran veya kafe var mı? Kısa bir yürüyüş mesafesinde birkaç seçenek olduğuna inanıyorum. Bunu duymak güzel. Planlar değiştiğinde alternatiflerin olması her zaman güzeldir. Evet. Hangi yerlerin hala faaliyet gösterdiğini görmek için internetten kontrol edelim. Harika fikir. Umarım bir şeyler atıştırmak için rahat bir yer bulabiliriz. Kesinlikle. Bu kesinti sırasında yerel işletmeleri desteklemeyi çok isterim. Ben de. Bu bir kazan-kazan durumu. Yiyecek alıyoruz ve ayakta kalmalarına yardımcı oluyoruz. Kesinlikle.
Üstelik daha önce ziyaret etmediğimiz yeni bir yeri denemek için bir fırsat. Ders 13, alışverişe başlama. Kulağa harika geliyor. İhtiyacımız olanı aramaya nereden başlamalıyız? Bu mağazaya ne dersiniz? İlgimizi çekebilecek çeşitli ürünler sunuyorlar. Mükemmel. Eşsiz buluntular için yerel mağazaları keşfetmeyi seviyorum. Ben de. Farklı yerlerin neler sunabileceğini görmek her zaman eğlencelidir. Kesinlikle. Bazen büyük mağazalarda göremeyeceğiniz şeyleri bulabilirsiniz. Evet. Ayrıca küçük işletmeleri desteklemek iyi hissettiriyor. Kesinlikle. Hadi içeri girelim ve neler keşfedebileceğimize bakalım. Dört gözle bekliyorum. Birlikte alışveriş yapmak her zaman bir maceradır. Kesinlikle. Bakalım bugün hangi hazineleri ortaya çıkarabileceğiz. Ders 14, toplum hizmeti. Ancak zamanın pek çok iş adamının aksine Pellet toplum hizmetine inanıyordu. Bu takdire sayan. Birinin geri vermeye öncelik verdiğini görmek ilham verici. Evet. Toplumdaki birçok hayırsever etkinliğe ve girişime sponsor oldu. Bu harika. Başkalarının hayatlarını iyileştirme kararlılığını gösterir. Kesinlikle. Çabaları birçok insan üzerinde önemli bir etki yaratmış olmalı. Kesinlikle. Başarılı bireylerin kaynaklarını akıllıca kullanması önemlidir. Kesinlikle. Toplum hizmeti toplumda kalıcı değişim yaratabilir. Kabul ediyorum. İnsanlarla bağlantı kurmanın ve yerel ihtiyaçları karşılamanın harika bir yolu. Evet. Hepimiz toplumlarımıza nasıl olumlu katkıda bulunabileceğimizi düşünmeliyiz. Ders 15, esnek rotalar. Evet, lütfen girmeden önce uygun mayo ve duş aldığınızdan emin olun. Evet öyle. Gerekirse yolumuzu herkesin tercihlerine uyacak şekilde ayarlayabiliriz. Bunu duymak harika. Manzaralı rotada araç kullanmak her zaman bir zevktir. Kesinlikle. Manzaralar çok güzel ve yolculuğu keyifli hale getiriyor. Kesinlikle. Ancak zaman kısıtlıysa daha doğrudan bir rota izleyebiliriz. Kesinlikle. Duruma göre seçeneklerin olması güzel. Evet. Esneklik herkesin iyi vakit geçirmesini kolaylaştırır. Kabul ediyorum. Ve beklenmedik değişikliklere uyum sağlamamızı sağlar. Kesinlikle. Gezimizi planlarken bunu aklımızda tutalım. Ders 16, ücretleri açıklığa kavuşturmak. Elbette elimden geleni yapacağım. Hangi spesifik ücretlerden bahsediyorsunuz? Bunu takdir ediyorum. Son iddialarla ilgili bazı yanlış anlaşılmalar yaşandı. Evet, karışıklığı önlemek için her şeyi açıklığa kavuşturmak önemlidir. Kesinlikle. Kesin ücretleri bilmek, sorunu daha etkili bir şekilde çözmemize yardımcı olacaktır. Tamamen katılıyorum. Bu durumlarda açık iletişim önemlidir. Kesinlikle. Tüm ayrıntıların önümüzde ortaya konması faydalı olacaktır. Evet. Bu şekilde her noktayı tek tek ele alabiliriz. Kesinlikle.
İlerleyen süreçte ikimizin de aynı fikirde olduğundan emin olalım. Kesinlikle. Bu sorunu olabildiğince sorunsuz çözmek istiyorum. Ders 17. Açık havada eğlence. Kesinlikle. Açık havada vakit geçirmeyi ve yeni yiyecekler denemeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Kulağa harika geliyor. Lezzetli yemeklerin tadını çıkarırken Doga'da keşfedecek çok şey var. Evet. Macera ve mutfak zevkinin mükemmel birleşimi. Tamamen katılıyorum. Ziyaret edilecek belirli yerleri düşündünüz mü? Ben var. Milli Park'a gidip piknik yapmayı düşünüyorum. Kulağa mükemmel geliyor. Manzaranın ve lezzetli ikramların tadını çıkarabiliriz. Kesinlikle. Biraz atıştırmalık paketleyeceğim ve birlikte temiz havanın tadını çıkarabiliriz. Bekleyemiyorum. Güzel bir günde dışarıda yemek yemek gibisi yoktur. Kesinlikle. İyi yemeklerin tadını çıkarırken doğayı takdir etmenin en iyi yolu budur. Ders 18. Fitness rutini. Tam vücut egzersizi için kardiyo ve ağırlık karışımı yapmayı seviyorum. Bu harika bir yaklaşım. İşleri dengeli ve ilginç tutar. Kesinlikle. Kardiyo dayanıklılığa yardımcı olurken, ağırlıklar gücü artırır. Evet. Her iki unsuru da bir fitness rutinine dahil etmek önemlidir. Kabul ediyorum. Ayrıca, bunu değiştirmek beni aktif kalma konusunda motive ediyor. Kesinlikle. Çeşitlilik, hedeflerinize bağlı kalmanızda gerçekten fark yaratabilir. Kesinlikle. Antrenmanlarım çeşitlilik gösterdiğinde daha çok keyif aldığımı fark ettim. Aynı şekilde. Kendinize farklı şekillerde meydan okumak eğlencelidir. Evet. Bir ara birlikte bir egzersiz seansı planlayalım. Ders 19. Kültürel içerme. Kesinlikle. Ne zaman seyahat etsem kendimi farklı kültürlere kaptırmayı seviyorum. Bu harika. Yeni kültürleri deneyimlemek yolculuklarınıza çok fazla derinlik katıyor. Evet. Farklı geleneklere, yiyeceklere ve yaşam tarzlarına gözlerinizi açar. Kesinlikle. Her kültürün keşfedilmeye değer kendine özgü bir çekiciliği vardır. Kabul ediyorum. Yerel gelenekleri öğrenmek deneyimi daha da zenginleştirir. Kesinlikle. İnsanlarla daha derin bir düzeyde bağlantı kurmanıza olanak tanır. Evet. Her zaman yerel halkla etkileşime geçerek onların bakış açılarından bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bu harika bir yaklaşım. Anlayışınızı genişletmenin mükemmel bir yoludur. Kesinlikle. Önümüzdeki kültürel deneyimler beni heyecanlandırıyor. Ders 20. Öğle yemeği daveti. Merhaba Anna. Bu John. Yarın öğle yemeği yemek ister misin diye aradım. Kulağa harika geliyor. Size yetişmeyi çok isterim. Aklınızda bir yer var mı? Evet, şehir merkezindeki yeni İtalyan restoranını düşünüyordum. Bu konuda iyi şeyler duydum. Ne zaman düşünüyordun? Öğlene ne dersin? O zaman genellikle daha az kalabalık olur. Mükemmel. Orada olacağım. Rahatlamak ve yemek yerken sohbet etmek güzel olacak. Kesinlikle.
Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Son görüşmemizden bu yana çok zaman geçti. Gerçekten var. Her anın tadını çıkarmaya özen gösterelim. Kabul ediyorum. Yarın öğlen görüşürüz. Ders 21, giysileri denemek. Harika. Satın almadan önce denemeyi ve nasıl hissettiklerini görmeyi unutmayın. Bu akıllıca bir seçim. Bu olanakların mevcut olması çok uygun. Elbette. Her şeyin doğru uyduğundan emin olmak her zaman en iyisidir. Kesinlikle. Bazen eşyalar rafta güzel görünür ama giyildiğinde öyle görünmez. Bu çok doğru. Bu hatayı daha önce de yapmıştım ve hayal kırıklığı yaratmıştı. Evet, rahatlık ve stil için uyum çok önemlidir. Alışveriş yaparken bunu mutlaka aklımda tutacağım. İyi bir fikir. İkinci bir fikre ihtiyacınız olursa yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Teşekkürler. Bunu takdir ediyorum. Yanınızda bir arkadaşınızın olması alışverişi daha eğlenceli hale getirir. Gerçekten öyle. Yakında bir alışveriş gezisi planlayalım. Ders 22, İş merkezi kullanımı. Harika. Kaldığım süre boyunca iş merkezinden mutlaka yararlanacağım. Evet, buradayken bazı işleri halletmem gerekiyor. Anladım. Iş ve eğlenceyi dengeleyebilmeniz harika. Kesinlikle. Görevlerimi bitirip yine de zamanın tadını çıkarabiliyorum. Ve yardıma ihtiyacın olursa bana haber vermen yeterli. Teşekkür ederim. Desteğinizi takdir ediyorum. Bu bir fark yaratıyor. Elbette. Molalarınızda bir kahve bile içebiliriz. Kulağa mükemmel geliyor. Yenilenmeme yardımcı olacak. Ders 23, Sik küpeler. Bu küpeler çok şık görünüyor. Kesinlikle herhangi bir kıyafeti yükseltebilirler. Biliyorum. Sadece doğru zarafet dokunusunu katıyorlar. Kesinlikle. Aksesuarların bir görünümü nasıl dönüştürebildiği şaşırtıcı. Evet. Basit bir kıyafet, doğru küpelerle çarpıcı hale gelebilir. Kabul ediyorum. Sık sık giydiğiniz favori bir çiftiniz var mı? Evet. Kesinlikle sevdiğim bir çift gümüş halkam var. Kulağa hoş geliyor. Çemberler çok klasik bir seçimdir. Evet. Neredeyse her şeyle uyum sağlıyorlar ve oldukça çok yönlüler. Kesinlikle. Kendime güzel bir çift almayı düşünmeliyim. Ders 24, tablo ayarı. Uzun bir masanın ortasında müritleriyle birlikte tanınmış bir kişi oturuyordu. Anlam dolu bir sahneye benziyor bu. Kimdi o? Etrafı öğrencileriyle çevrili, önemli konuları tartışan bir liderdi. İlginç. Herhalde hararetli bir tartışma oldu. Evet, misyonları hakkında derin konuşmalar yapıyorlardı. O odadaki enerjiyi hayal edebiliyorum. Liderlik çok hayatidir. Kesinlikle. Bu tür ortamlardaki dinamikler kararları büyük ölçüde etkileyebilir. Kabul ediyorum. Liderlerin takipçilerine nasıl ilham verdiğini görmek büyüleyici. Evet. Her ses, paylaştıkları kolektif vizyona katkıda bulunuyor.
Ders 25, yeni mutfaklar denemek. Tam olarak değil. Farklı mutfakları denemeye açığım. Herhangi bir öneriniz var mı? Kesinlikle. Hiç Tayland yemeği denediniz mi? Lezzet dolu. Yapmadım. Başlangıç için hangi yemekleri önerirsiniz? Pad Thai'yi mutlaka denemelisiniz. Bu bir klasik ve çok popüler. Kulağa çok lezzetli geliyor. Her zaman yeni bir şeye hazırım. Harika. Lezzetlerin ne kadar taze ve canlı olduğunu seveceksiniz. Farklı mutfak deneyimlerini keşfetmenin heyecanını yaşıyorum. Ben de. Yemek basli basına bir maceradır. Yakında bir yemek gezisi planlayalım. Ders 26, kahve ve sohbetler. Mola sırasında bir kahve içip fikirlerimizi tartışsak nasıl olur? Kulağa iyi geliyor. Ayrıca son projeniz hakkında bilgi almayı da çok isterim. Paylaşmaktan mutluluk duyarım. Oldukça ilginç bir yolculuktu. Tüm detayları duymak için sabırsızlanıyorum. Hangi zorluklarla karşılaştınız? Oldukça fazla vardı ama büyümeme ve öğrenmeme yardımcı oldular. Bütün mesele bu. Zorlukların yeni içgörülere yol açmasını seviyorum. Kesinlikle. Kahve eşliğinde verimli bir sohbet geçirmenizi sağlayalım. Evet. Biraz ara verip bağlantı kurmak güzel olacak. Dört gözle bekliyorum. Fikir alışverişinde bulunmak her zaman harikadır. Ders 27, ulaşım seçenekleri. Evet, taksiyle yaklaşık 30 dakika sürüyor. Oraya da giden otobüs var mı? Var olduğuna inanıyorum. Otobüsler ulaşım için harika bir alternatif olabilir. Bunu bilmek güzel. Seyahat masraflarında biraz tasarruf sağlayabilir. Kesinlikle. Ayrıca bölgenin daha fazlasını görme şansı da var. Doğru. Toplu taşıma araçlarıyla bir yeri tanımayı seviyorum. Evet. Şehre farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Bir sonraki otobüsün ne zaman kalkacağını görmek için otobüs tarifesine bakacağım. Harika fikir. Birlikte keşfetmek isterseniz size katilirim. Kulağa eğlenceli geliyor. Hadi bunu bir gün yapalım. Ders 28, siyasi bağlam. Pek çok cumhuriyetçi, demokratların 2000 yılında mağlup edilebileceğini düşünüyordu. İlginç. Bu inanca hangi faktörler katkıda bulundu? Ekonomik kaygılar ve kamuoyunun hassasiyeti de dahil olmak üzere pek çok sorun söz konusuydu. Bu faktörlerin siyasi stratejileri nasıl etkileyeceğini görebiliyorum. Evet. Amerikan siyasetinde çok önemli bir dönemdi. Kesinlikle. Seçimler tarihin akisini değiştirebilir. Taraflar arasındaki dinamikler de çarpıcı biçimde değişebilir. Kesinlikle. Bu bağlamları anlamak bilinçli oylama için çok önemlidir. Geçmişteki olayların güncel siyaseti nasıl şekillendirdiğini analiz etmek büyüleyici. Ders 29, aktif kalmak. Peki ya sen? Son zamanlarda aktif kalmaya çalışıyorum. Bu harika. Düzenli egzersiz yapma motivasyonunu bulmakta zorlanıyordum. Anladım. Fitness ile tutarlı kalmak zor olabilir.
Evet. Bazen sadece bir ritmeye ya da bir egzersiz arkadaşına ihtiyacım var. Bu iyi bir fikir. Size katılacak birinin olması bunu daha keyifli hale getirebilir. Kesinlikle. Ayrıca fitness hedeflerinizden sizi sorumlu tutar. Birlikte bazı aktiviteler planlayalım. Birbirimizi motive edebiliriz. Bunu çok isterim. Yolculuğu paylaşmak eğlenceli olacak. Harika. Yakında antrenmanlarımız için bazı tarihler belirleyelim. Ders 30, stratejik ilerleme. Her şeyin temel olarak bağlı olduğu silahlarımızın ilerlemesi stratejimiz açısından hayati önem taşıyor. Kesinlikle. Kaynaklarımızın hedeflerimiz ile nasıl uyumlu olduğunu anlamak önemlidir. Evet ve net bir plana sahip olmak, zaman içindeki etkinliğimizi ölçmemize yardımcı olur. Kesinlikle. İlerlemeyi takip etmek, taktiklerimizi gerektiği gibi ayarlayabilmemizi sağlar. Her şey en iyi sonuçları elde etmek için çabalarımızı optimize etmekle ilgilidir. Kabul ediyorum. Düzenli değerlendirmeler doğru yolda kalmamıza yardımcı olabilir. Kesinlikle. Bunu yakından takip edecek bir sistemimiz olduğundan emin olalım. Kesinlikle. Genel performansımızı artıracak ve bizi sorumlu tutacaktır. Bu konuda aynı fikirde olduğumuza sevindim. İlk değerlendirme toplantımızı ayarlayalım. Ders 31, Zaman Makinesi Macerası. Bir şekil bana doğru geliyordu, ben de zaman makineme doğru koşup içine atladım. Kulağa heyecan verici geliyor. Zamanında kaçmayı basardınız mı? Çok az. Güvenliği bulmayı umarak kadranı 21. yüzyıla ayarladım. Vay! Geldiğinizde nasıldı? Büyüleyiciydi. Görüntüler ve sesler benim zamanımdan çok farklıydı. Tahmin edebiliyorum. Hemen herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Evet, teknolojiye uyum sağlamak ilk başta oldukça zorlayıcıydı. Bahse girerim. Dünyanın ne kadar değiştiğini görmek heyecan verici olsa gerek. Kesinlikle. Bu yeni çağın sunduğu her şeyi keşfetmeye can atıyorum. Ders 32, Doga'daki değişiklikler. Bir arının sizi sokması iyi değildir ama aynı zamanda ilginç dönüşümlere de yol açabilir. Bu doğru. Tirtil'in kelebeğe dönüşmesi gibi Doga'nın da sürprizleri vardır. Kesinlikle. Bazı zorlukların güzel sonuçlara yol açması şaşırtıcı. Evet. Değişim süreci zor olabilir ama sonuçta ödüllendirici olabilir. Tamamen katılıyorum. Bize büyümenin çoğu zaman rahatsızlıktan kaynaklandığını hatırlatır. Kesinlikle. Değişimi benimsemek olağanüstü sonuçlara yol açabilir. Kesinlikle. İyi ya da kötü her deneyim gelişimimize katkıda bulunur. Bu bakış açısını seviyorum. Hayatın iniş ve çıkışlarını görmenin harika bir yolu. Evet. Kendi yolculuğumuza devam ederken bunu aklımızda tutalım.